Bugün bir efsanenin konserine gidiyoruz. Büyük plak şirketlerine boyun eğmediler. Kendi plak şirketlerini kurdular. Stadyumları ve konser salonlarını hınca hınç doldurdular. Politik bilinçlerini hiçbir zaman için kaybetmediler. Her zaman toplumsal olaylarda halkın yanındaydılar. Die Toten Hosen'dan bahsediyoruz. 2023'te Türkiye'de o korkunç depremi yaşadığımızda binlerce yurttaşımız hayatını kaybettiğinde dünya üzerinde harekete geçen ilk müzik gruplarından bir tanesi de Die Toten Hosen'dı. Ve Düsseldorf'ta kendi memleketlerinde binlerce kişiye konser verdiler. Bir dayanışma konseri. Bu üzerimde gördüğünüz tişört de bu konserden bana hatıra. Böyle bira otomatı var arkadaşlar. Elinizde bardak varsa buradan atıyorsunuz. Sonra şuradan ödemenizi yapıyorsunuz. Geliyor. Güzel bardaklarımızla birlikte hop. Geldi. Alman mühendisliği, evet. İnanılmaz bir şey ya. Çok sıcak, gereğinden fazla sıcak fakat bulutlu bir Berlin hafta sonundan hepinize selamlar. Bugün bir efsanenin konserine gidiyoruz. Neden efsane? Çünkü 40 yılı aşkın süredir hep birliktelerdi. Hiçbir zaman çizgilerini bozmadılar. Büyük plak şirketlerine boyun eğmediler. Kendi plak şirketlerini kurdular. Stadyumları ve konser salonlarını hınca hınç doldurdular. Politik bilinçlerini hiçbir zaman için kaybetmediler. Her zaman toplumsal olaylarda halkın yanındaydılar. Ve Almanya'ya punk müziği sevdirdiler. Almanya'da punk müzik dendiği zaman akla gelen ilk birkaç gruptan bir tanesi Die Toten Hosen'dan bahsediyoruz. Die Toten Hosen'ın bu büyük punk grubunun veda turnesinin Berlin konserine gidiyoruz. Berlin Olimpiyat Stadı hınca hınç dolu olacak. Çok büyük bir heyecan gerçekten. Bakalım neler göreceğiz. Die Toten Hosen diyoruz. Ne demek Toten Hosen? Aslında Almanca'da bir deyim. Tote Hose, ortamda ölüm sessizliğinin var olduğu, herkesin sıkıldığı ve vakit geçirmekten keyif almadığı zamanları ifade eder. Zaten bu genel olarak grubun da sloganlarına yansımış vaziyette. Bastırdıkları tişörtlerin üzerinde "Gel birlikte sıkılalım" yazıyor. 1982 yılında Almanya'nın Düsseldorf kentinde kuruluyor. Düsseldorf o dönem punk kültürünün en aktif olduğu şehirlerden bir tanesi. Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinin diğer şehirleriyle birlikte. Kurulduktan sonra ünleri Almanya'yla da sınırlı kalmıyor. Özellikle futbol kültürüne olan ilgilerinden dolayı farklı ülkelerle de bağlantı halindeler. Grubun solisti Campino ateşli bir Liverpool taraftarı ve yarı İngiliz. Bu sebeple İngiltere'de de bir yerli grup gibi konserlerine devam ediyorlar. Bu veda turnesinin bir ayağı da İngiltere'de olacak ve İngiltere ile de bitmiyor. Güney Amerika'da, özellikle Arjantin'de de çok aktif, ülke halkı tarafından bilinen, tanınan bir grup ve orada da konserler veriyorlar. Mesela birkaç ay sonra yine işte Uruguay'da, Arjantin'de, Brezilya'da konserleri olacak grubun. Grup üyeleri şu anda 60 yaş civarındalar. Fakat bunu asla sahne performanslarından anlayamazsınız. Çünkü gerçekten çok hareketliler. Hayranlarıyla olan bağlarını hiçbir zaman için kaybetmemişler ve kaybetmiyorlar. İnanılmaz bir canlı performansları var. Zaten göreceksiniz. Ben de Alman punk efsanesinin
Türkiye'de daha çok bilinmesini istedim. Türkiye'deki dinleyicilere de ulaşmasını istedim. Ben nasıl tanıştığımı anlatayım. Almanca öğreniyordum. Burada 2017 yılında Almanca hazırlık sınıfı öğrencisiydim. Ve güzel hiçbir Almanca şarkı yok mu diye düşünüyordum. Bunun üzerine bir arkadaşım beni Die Toten Hosen'la tanıştırdı. Ve bunun üzerine bütün albümlerini baştan sona defalarca dinledim. Ve gerçekten Almanca'da güzel şarkılar varmış arkadaşlar. Die Toten Hosen yalnızca efsanevi bir punk grubu değil, aynı zamanda toplumsal olaylara da duyarlı bir grup. Kesinlikle yabancı düşmanlığına karşılar. İşte radikal sağ hareketlerin güçlenmesinden kaygı duyuyorlar ve buna yönelik ciddi bir aktivizm yürütüyorlar. Ve bu aktivizm, bu duyarlılık yalnızca Almanya ile Avrupa ile de sınırlı değil. 2023'te Türkiye'de o korkunç depremi yaşadığımızda binlerce yurttaşımız hayatını kaybettiğinde dünya üzerinde harekete geçen ilk müzik gruplarından bir tanesi de Die Toten Hosen'dı. Ve Düsseldorf'ta kendi memleketlerinde binlerce kişiye konser verdiler. Bir dayanışma konseri. Ve buradan elde ettikleri gelirleri de direkt olarak bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına aktardılar. Bu üzerimde gördüğünüz tişört de bu konserden bana hatıra. Bu yüzden de Die Toten Hosen benim için ekstra önem kazandı. Ekstra sevdiğim bir grup haline geldi. Bu videoda bir punk grubundan çok daha fazlası olan, adeta bir kültürel fenomene dönüşen Die Toten Hosen'la sınırlı kalmayacağız. Almanya'da punk kültürü nasıl? Almanya'da kitlesel bir konsere gitmek nasıl? Berlin Olimpiyat Stadında konser ortamı nasıl? Standlar nasıl? İnsanlar nasıl eğleniyorlar? Bunları da göstermeye çalışacağız. Stadyumda görüşmek üzere. Şimdi 1 saatlik bir yolum var. Almanya'da punk müzik dendiği zaman akla gelen bir diğer grup Die Ärzte, yani doktorlar. Konsere gidenlere iyi eğlenceler dilemiş. Böyle tatlı bir rekabet var aralarında. Böyle de hafif takılmalı bir iyi konserler dileği gelmiş Die Ärzte'den. Berlin Olimpiyat Stadından selamlar. Güneş yok dedik ama burada güneş çıktı. Çok güzel bir festival alanına dönüştürmüşler burayı. Kokteyl barlar, İşte tekstil ürünleri satanlar, sosis satanlar, gerçekten çok güzel. Tabii biz deli danalar gibi 15.30'da geldik saat 8'deki konsere. Ama yalnız değiliz. Burada bir sürü insan var. Stadı da göstereyim. Çok güzel bir stadyum. 70.000'den fazla kişi alabiliyor. Bugün de aşağı yukarı 70-80 bin kişi takip edecek konseri. Bu arada Beşiktaş'ın şu anki stadyumunun mimarisi Berlin Olimpiyat Stadyumundan esinlenme. Bunu da bilgi olarak vereyim. Bir arkadaşımla geldim buraya. Beni Die Toten Hosen'la tanıştıran arkadaşlarımdan bir tanesi. Şimdi o nasıl Die Toten Hosen'la tanışmış? Onu soracağız. Neler yapıyor burada? Onu öğreneceğiz. Heyecanımızı paylaşacağız. Dediğim gibi Die Toten Hosen'la beni tanıştıran arkadaşlarımdan bir tanesiyle birlikteyiz. İsa ile birlikteyiz. Sen de hoş geldin konsere İsa. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi ilk olarak kimsin, neler yapıyorsun, ne kadar zamandır buradasın, bunları soralım. Ben yaklaşık 10 yıldır Berlin'deyim. Berlin'de Freie Üniversitesi'nde okudum. Gazetecilik ve iletişim bilimleri. Şimdi de kamu yararına bir kurumda çalışıyorum. Proje yürütücüsüyüm yani orada. Berlin'e gelenlere işte tercüme hizmeti veriyoruz diyelim. Yani hani başka bir sürü dilde, Türkçe de var. İşte kamu kurumlarındaki işlerinde vesaire yardımcı olmaya çalışıyoruz. Süper. Şimdi Die Toten Hosen'a gelelim. Die Toten Hosen senin için ne anlam ifade ediyor? Neden farklı diğer punk gruplarından? İşte nasıl tanıştın? Senin hayatındaki yeri neydi? Nasıl oldu? Biraz bunlardan bahsetmeni rica edeceğim. Abi şöyle, ben yaklaşık yani ilk geldiğim yıl sanırım işte bunların bir hit şarkısı vardı, Wannsee diye. Güzel bir kelime oyunu da vardı. Wannsee, dich endlich wieder falan. Wannsee diye de bir göl var burada. Tabii Berlin'i daha bilmediğimiz için ben o gölü de bilmiyordum.
O gölü de onlar sayesinde öğrendim falan. Bir yani heyecan oluşmuştu. O zaman ilk konsere gitmiştim herhalde. Gezubrunen'de Max Schmelinghalle'de konserlerine gitmiştim. O zamandan beri de yani takip ediyorum. Yeni albümlerini falan da takip ediyorum. Herhalde bu benim 4. konserim. Tottenhausen konseri olacak yani. Hatta bir tanesine de birlikte gittik. Bir tanesine de beraber gittik. 40. yıl konseri. Aynen 40. yıl konseriydi. Herhalde Ander Woolheide, Köpenick'teydi. Evet, Evet, Köpenick'teydi, doğru. Aynen. Evet, ne kadar güzel. Biz de heyecanlıyız. Bakalım yavaştan belki içeriye bakarız, bir standlara göz Aynen. atarız. Teşekkürler. Ne demek. Biralarımızı da aldık. Tabii ki günün anlam ve önemine uygun şekilde tasarlanmış bardaklarla. Benim en sevdiğim şarkısı bu arada Die Tottenhausen'ın Alles aus Liebe. Birlikte de dinleyeceğiz umarım. Ja, du findest. Es ist hier klar verteilt, wer was mag. Also ich will dieses kaufen. Dieses Ja, ich will auch. Ja, welche Größe braucht ihr denn? Ich glaube L. Nehme ich mal an jetzt. Burada da tabii Berlin Olimpiyat Stadı olduğu için her olimpiyata özel bir taş dikilmiş. Burası gerçekten tarihi öneme sahip olan bir stadyum. Şurada heykeller vesaire var. Biraz da yakından bakalım. Los Angeles Olimpiyatları için dikilmiş olan bir taş vardı. Şurada da Seul Olimpiyatları için dikilmiş olan bir taş var. Şurada da güzel bir heykel var. Yani gerçekten benim dünya üzerinde gördüğüm en güzel stadyumlardan bir tanesi. Birinci değil ama birinci Meksika'da gördüğüm Azteca Stadyumuydu. 2 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan, finale ev sahipliği yapan daha doğrusu. Şimdi 3. Dünya Kupası'na da ev sahipliği yaptı açılış maçına. Ama bu stadyumun da hayranıyım diyebilirim. Grubun ürünlerini satan bir yere geldik ama o kadar çok sıra var ki ya hınca hınç dolu. Biter diye korktuğumuz için biz de sıraya geçtik şu anda. Evet, bunlar satılıyor. Bu sıra bunun için. Son plakları ki ben daha önceden almıştım. Turne tişörtü bizim sıraya geçmemizin sebebi. Şapkalar. Bayağı güzel bir sürü şey var. Evet, o kalabalıktan sıyrılıp tişörtümüzü aldık. Normal şartlarda hiç bu kadar sıra beklemem yani. Ama son turneleri, veda turnesinin tişörtü. Bu şekilde ön tarafı, arka tarafı da klasik bir turne tişörtü. Bayağı güzel. Şimdi bunu giymem. Bu tişörtüm var. Deprem döneminden kalma konserlerinin tişörtü. Ama keyifle giyeceğiniz bir tişört yani. Böyle bira otomatı var arkadaşlar. Evet, sırf buradan alabilelim diye, bira otomatından alabilelim diye. İhtiyacımız yoktu ama buradan atıyorsunuz. Birer tane daha bira içiyoruz. Elinizde bardak varsa buradan atıyorsunuz. Sonra şuradan ödemenizi yapıyorsunuz. Evet, şimdi buradan hazırlanıyor. Geliyor. Biz de meraktayız bu arada. İlk defa alıyoruz buradan. Aynen. Taştı biraz ama yani o. Biraz taştı, oradan döküyor. Onu tahmin etmiştir ya. Evet, onu ayarlamıştır bir şekilde. Güzel bardaklarımızla birlikte hop. Aynen. Geldi. Alman mühendisliği, evet. Zor. Evet, aldık. Evet, bu sistemi değerlendirir misin İsa? Nasıl? Soğuk mu? Çok soğuk ama köpüğü bol. Birazcık köpükten kısmışlar gibi. Neden kısmışlar abi? O zaman alalım bakalım. Buradan biramız hazır. İnanılmaz bir şey ya.
Nihayet evdeyim. Gerçekten çok güzel bir konserdi. Die Ärzte'nin, yani Almanya'da punk dendiği zaman akla gelen diğer grubun sürpriz konuk olarak gelmesi gerçekten bizi çok şaşırttı. İnanılmaz bir konserdi ve You Will Never Walk Alone'la bitirdi grup konserini. Gerçekten bir daha turne düzenlemeyeceklerini açıklaması beni çok üzdü. Ama bir yandan da onların son turnesine şahitlik etmek, onları son bir defa canlı dinlemek beni çok mutlu etti. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu video sizin yeni bir punk kültürüyle, yeni bir efsaneyle tanışmış olmanıza vesile olmuştur. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve merak ettiklerinizi yorum olarak sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.